Merhabalar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle muhteşem bir haşlama içli köfte yapacağız. Kanalımda buna benzer daha birçok içli köfte tarifi var. Videomun altına onların da linkini ekliyorum. İzlemek isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Hemen içli köftemin iç harcını hazırlayarak başlıyorum. Malzemelerinizi kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz tabii ki. Tenceremin içerisine 600 gram yemeklik kıymayı aldım. Suyunu bırakıp çekene kadar kavurdum. Dolu dolu 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. İçli köftelerimizi suda haşlayacağımız için iç harcının şöyle yağlı olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden 3 yemek kaşığı ekledim. Daha fazla da konulabilir aslında. Tereyağımız da eridikten sonra şimdi soğanlarımızı ilave edebiliriz. 4 büyük boy soğan kullandım arkadaşlar. Soğanlarınızı ince ince kıyabilirsiniz ya da robotta çekebilirsiniz ama çok suyunu çıkarmamaya dikkat edin. Soğanlarımız da iyice yumuşadıktan sonra şimdi yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Bazı yörelerde iç harcı hazırlarken salça konmuyor arkadaşlar. Ama bu tarifte ben eklemeyi tercih ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizler de eleştirmeden önce yaparsanız, denerseniz gerçekten bana hak vereceksiniz. Bu şekilde salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Daha sonra baharat ilavesi yapıyorum. Baharat olarak toz biber, pul biber, karabiber ve tuz ekledim. Görmüş olduğunuz gibi iç harcımız hazır arkadaşlar. Son olarak maydanoz ilavesi yapıyorum. Maydanozla beraber ceviz tercih ediyorsanız ceviz de koyabilirsiniz. Ama ben içli köftenin içerisinde cevizi sevmediğimden dolayı ceviz ilavesi yapmıyorum arkadaşlar. Normalde konuyor. İç harcımız hazır. Artık iç harcımızı soğutma aşamasına geçelim. İç harcınız ne kadar soğuk olursa içli köftelerinizi kapatmanız o kadar kolay olacaktır. O yüzden buzluk kısmına koyuyoruz arkadaşlar. İç harcımız iyice donsun. Evet, şimdi artık içli köftemizin dış hamurunu hazırlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde seferkiter kullanıyorum arkadaşlar. Bazı yörelerde yarma da deniyor. Bazı yörelerde de kitel deniyor. Diğer bulgurumda çiğ köfteyi yapılan esmer bulgur. Bunları bakliyat satan marketlerde bulabilirsiniz rahatlıkla. Toplamda 3 su bardağı bulgur koymuş oldum. Şöyle ikisini bir iyice karıştırdım. Şimdi su ilavesi yapıyorum. Her bulgur için yine tekrardan 1 bardak su ekliyorum. 3 su bardağı bulgur kullanmıştım. 3 su bardağı da su ekliyorum. Suyumuz çok sıcak olmayacak. Ilık, böyle elimizin dayanabileceği şekilde olacak. 3 su bardağı suyumu ekledikten sonra şöylece bir karıştırıyorum arkadaşlar. Kapağını kapatmadan bir 5 dakika beklettim. Bakın bulgurlar şişti bile. Şimdi tekrardan iyice karıştırıyorum. Üzerini düzeltip bu defa kapağını kapatarak 10 dakika daha bulgurlarımın iyice şişmesini sağlıyorum. Sizler için bütün püf noktalarını anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Unuttuğum olursa tabii ki bana yorumlarda yazabilirsiniz. Fırsat buldukça yorumlarınızı da cevaplamaya çalışıyorum. Üzerini örtüp 10 dakika dinlendirdiğim bulgurlarımı şimdi iyice karıştırıyorum. Böyle topak topak olmasını engelliyorum yani.
Bütün bulgurlarımı hareket ettirdikten sonra şimdi içerisine 1 su bardağı un ilave ediyorum. Bu şekilde de su eklemeden her tarafına gelecek şekilde karıştırıyorum. Videoda görmüş olduğunuz aşamaları uyguladığınız takdirde gerçekten kusursuz içli köfte yapabileceksiniz. Şimdi yoğurma aşamasına başlayabiliriz. Öncelikle tuzumuzu ilave ediyoruz. Kontrollü bir şekilde azar azar su ilavesi yaparak yoğurma aşamasına başlayabiliriz. Yoğururken kullandığım suyum soğuk olacak arkadaşlar. Hafif böyle elimle çiseleyerek hamurumu yumuşatıyorum. Bu arada da yoğurma aşamasına devam ediyorum. Yani öyle suyu birden dökerek yoğurmaya başlarsanız hamurunuz cıvık olabilir, toparlaması zor olabilir. Bunun da geri dönüşü sizi biraz uğraştıracaktır. Zaten çok çabuk toparlanan bir hamur olacak. Bakın oldukça kolay bir şekilde hiç yani kendinizi yormanıza bile gerek yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim size için. Bakın macun gibi yumuşacık bir hamur oldu. Önce bir test edelim hamurumuzu toparlamadan önce. Bakın hiç elimize yapışmıyor. Gayet de kolay bir şekilde açılıyor. Artık böylelikle hamurumuzu toparlayabiliriz. Dikkat ettiyseniz sürekli elimi ıslatıyorum arkadaşlar. Ama böyle aşırı derecede su almıyorum. Zaten böyle hamur kendiliğinden birbirine yapışmaya başladığı zaman anlayacaksınız hamurumuz olmuştur. Elimizle hamurumuzun üstünü ıslatıyoruz ki kurumasını engelliyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın. Öncelikle içli köftemi yapmaya başlamadan önce şöyle bir parça aldım. Böyle suyun içerisine atıyorum. Burada birkaç dakika bekliyorum. Bakın zaten dağılacak olan içli köfteler bu şekilde suyun içerisine attığınız zaman dağılacaktır. Bakın hiç ne dağılma oluyor ne bir şey oluyor. Onu beklerken ben de sizler için bir adet içli köfte açayım. Bakın böyle avucumun içerisine bastırarak işaret parmağımla görmüş olduğunuz gibi içli köftemi açıyorum. Bu şekilde de inceltiyorum. Zaten hazırladığınız içli köfte hamurunuz güzelse açma işlemi de çok kolay olacaktır. Bakın incecik açtıktan sonra içerisine iç harcımı koyuyorum. Daha sonra tekrardan çok az bir şekilde elimi ıslatarak ağız kısmını böyle birbirine yapıştırıyorum. Hiç korkmayın. Bundan sonraki aşamada iyice bastıra bastıra avucunuzun içerisine döndürün. Evet, içli köftemiz hazır. Şimdi suya attığımızı da göstereyim sizler için. Hiçbir şekilde ezilme, dağılma, bulgurlarda parçalanma olmadı. Demek ki içli köftemizi de haşladığımız zaman dağılmayacaktır. Bu testi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bir adet daha sizler için göstereceğim. Şöyle avucumun içerisine işaret parmağımla bastıra bastıra açıyorum. Daha sonra baş parmağımı içine sokarak işaret parmağımla sıkıştırıyorum. İncecik içli köftelerim olmuş oluyor. Başta da söylediğim gibi iç harcını dondurmuş olmamız daha kolaylıkla kapatmamızı sağlayacaktır. İçli köftemizi de kapatırken hiç korkmayın. Bastıra bastıra iyice sıkıştırın arkadaşlar. Avucunuzun içerisinde de yuvarladığınız zaman harika bir içli köfteniz olacaktır. Eğer bu şekilde kapatamıyorum diyorsanız sizler için farklı bir şekilde daha göstereyim. Yine aynı şekilde açıyoruz. Bunu tabii ki daha uzunlamasına açıyoruz. Aynı şekilde açma işlemini uyguluyoruz. Açtığımız köftemizin içerisine iç harcımızı yeteri miktarda koyuyoruz. Tekrardan çok az miktarda elimizi ıslatıp ağız kısmını bu şekilde videoda görmüş olduğunuz gibi yuvarlayarak uç kısma doğru kapatabilirsiniz. Uçta fazlalık olan kısmı alabilirsiniz. Bakın bu şekilde gerçekten harika bir içli köfte
yapabilirsiniz. İçli köftelerimin hepsini şekillendirdim. 3 su bardağı bulgur kullanmıştık. Bu malzemelerden 45-50 adet, yapacağınız tabii ki benim boyuttaysa, içli köfte çıkıyor. Şimdi haşlama işlemine başlayabiliriz. İyice kaynattığım suyun içerisine tuz ilavesi yapıyorum ve hazırlamış olduğum içli köfteleri suyun içerisine bırakıyorum. İlk attığımız zaman içli köfteler gördüğünüz gibi suyun alt kısmında, pişmeye başladıkça üst kısmına çıkıyor. En üste çıktığı zaman da içli köftelerimizin piştiğini anlıyoruz. Bakın bu şekilde. Artık suyun içerisinden alabilirim. Kaç adet içli köfte haşlamak istiyorsanız aynı şekilde aynı işlemleri uygulayarak içli köftelerinizi haşlayabilirsiniz. Eğer diyorsanız ki fazla içli köftem arttı, ben bunları şu an haşlamak istemiyorum, tek tek birbirine değmeyecek şekilde dondurup daha sonra poşetleyebilirsiniz ya da kutulara koyabilirsiniz. Bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Daha sonra hiç buzunu çözdürmeden haşlama işlemini yapabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere bütün püf noktalarını paylaşıyorum arkadaşlar. Tabii ki atladığım olduysa ya da herhangi bir sorunuz varsa bana söylediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Şöyle haşladığım ve haşlamadığım içli köftelerim hepsi yan yana. Servis etmeden üzerine bu şekilde tereyağında eritmiş olduğum toz biber ve salça da kullanabilirsiniz tabii ki. Ben toz biber kullanmayı tercih ettim. Diğer bir servis önerisi olarak da bu şekilde sarımsaklı yoğurdun üzerinde de servis edebilirsiniz. Yoğurtlu olarak da daha fresh bir lezzet oluyor arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum yapmanızı. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem içli köfteler hazırladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Şöyle iç kısmını da göstereyim sizler için arkadaşlar. Muhteşem görünüyor gerçekten. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.